Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere boncuktan Y harfi yapımını anlatacağım. Harfimizi 6 milimlik incilerle yapacağız. Video sonrasında harfimizin boyutlarıyla ilgili bilgiler veriyoruz. O bilgiler ışığında harfinizin hangi boyutta olmasını istiyorsanız o boyutta inciyle yapabilirsiniz. 0,35 numara esneme yapmayan misina kullanacağız. Dikiş iğnesinden destek alacağız. Misinamızı kesmek için de makas ihtiyacımız olacak. Bir de harfi ne için yapıyorsanız anahtarlık, takı, çanta aksesuarı ya da başka bir şey ne için yapıyorsanız onun aparatını da yanınızda mutlaka bulundurun. Yapımına geçmeden önce videomu beğenip aşağıdaki abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Katıl butonundan atölyeme desteklerinizi de bekliyorum. Harfimizin yapımına başlayabiliriz. Misinamın iğne takmadığım tarafına 4 adet boncuk taktım. Bu ucu 4 boncukla burada bağlayarak işe başlıyorum. Birkaç kez bağladıktan sonra kısa olan misinamı diğer boncuklardan geçirip o şekilde kesiyorum. Kısa olan misinayla işim bitti. Burada misinamı iğne yardımıyla şöyle bir boncuk ileri alacağım. Böylelikle ilk sıramı yapmış oldum. İkinci sıra için 3 adet boncuk takıyorum. 3 boncuğum hazır. Bu 3 boncuğu misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanıp sabitliyorum. Boncuklarımı sabitledikten sonra taktığım 3 boncuğun ikisinden misinamı yukarı çıkarıyorum. Sıkılaştırdım. İkinci sıramı da böylelikle yapmış oldum. Üçüncü sıra için yine 3 adet boncuk takıyorum. Boncuklarım hazır. Bu 3 boncuğumu yine tekrar misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanarak sabitliyorum. Ve taktığım 3 boncuğun ikisinden yukarı çıkıyorum. Sıkılaştırdım. Üçüncü sıramı da böylelikle yapmış oldum. Dördüncü sıra için tekrardan boncuk takıyorum. Dördüncü sıra için 4 adet boncuk taktım. Bu boncuk sayılarına dikkat edelim. Nereden giriyoruz? Kaç boncuk takıyoruz? Kaç boncuk ilerliyoruz? Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Harfin yapımı çok kolay ve basit. 4 adet boncuğumu taktım. Yine sabitlememi misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanıp yapıyorum. Sıkılaştıralım. Bakın şöyle bir daire olmuş oluyor 4. sırada. Yine bu 4 boncuğun ikisinden yukarı çıkacağım. Üç boncuk ile devam ediyorum. 3 boncuk taktım. Misinamın bulunduğu boncuğu buldum. Hemen onun arka tarafından dolanıyorum ve boncuklarımı sabitliyorum. Taktığım 3 boncuğun ikisinden yukarı çıkıyorum. Şurada yaptığımız daireyi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu dairenin şu üstteki boncuğundan bir çıkıntıyı yapacağız. Diğer boncuğundan diğer çıkıntıyı yapacağız. Bunlara dikkat edelim. İyi takip edelim. Döndükten sonra birinci sıramı yaptım. İkinci sıra için yine 3 boncuk takıyorum. Boncuklarım hazır. Misinamın bulunduğu boncuğu buldum. Arkasından dolandım. Ve boncuklarımı taktım. Yine ikisinden yukarı çıkıyorum. Tekrar 3 boncuk takalım. Boncuklarım hazır. Misinamın bulunduğu boncuğu buldum. Arkasından dolandım. Yukarı çıkmıyorum arkadaşlar burada. Çünkü geri döneceğim. Nereye geri döneceğim onu da iğne yardımıyla size göstereyim. Biraz önce de anlattığım gibi şu boncuktan bu tarafa ilerlemiştik. Bu boncuktan da diğer tarafa doğru ilerleyeceğiz. O yüzden 1, 2, 3, 4, 5 boncuk ilerleyeceğim. Bakın şu hizadan geleceğim. Bu şekilde L şeklinde aşağıya ineceğim. Hemen inelim. Yani burada komşu boncuklardan yardım alarak diğer uca ulaşıyorum. Bakın bahsettiğim boncuk bu boncuk. Geçişimizi yaptık. Artık diğer tarafa doğru ilerleyebiliriz. Tekrar 3 boncuk takıyorum. Boncuklarım hazır. Hemen arka taraftan dolanıp alalım.
İkisinden yukarı çıkalım. Bir 3 boncuk daha takıyorum. Boncuklarımız hazır. Sıkılaştıralım. İkisinden yine yukarı çıkıyorum. Son 3 boncuğumuzu taktık. Harfimizi artık yavaş yavaş tamamlıyoruz. Bu da son 3 boncuğumuzdu. Şimdi yukarı çıkmıyorum artık. Birkaç boncuk geri gelip bağlama işlemi yapacağım. Misinamı bağlayacağım. İstediğiniz boncuklardan geri gelebilirsiniz. Bakın şurada misina var arada. Bu aradan giriyorum. Misinamın hepsini çekmiyorum. Burada geri kalan baloncuktan iğnemi geçiriyorum ve çekerek buraya düğüm atıyorum. Tekrar girdim aradan. Hepsini çekmedim. Burada biraz bıraktım. İğnemi geçiriyorum o aradan. Çekiyorum, düğüm atmış oluyorum. Birkaç kez bu işlemi tekrarlayabilirsiniz. Bu dikiş düğümü atar gibi. Çektim, aradan iğnemi geçirdim. Sıkılaştırdım, düğümümü attım. Misinamı kesmeden önce yine birkaç boncuk geriye gidip misinamı keseceğim. Artık misinamı burada kesebilirim. Harfimizin bir şablonu hazır. Şimdi aynısından videoyu geri alıp bir tane daha yapacağız. Harflerimizi 3 boyutlu yapıyoruz. Bunları üst üste koyup kenarlarından birleştireceğiz. Aynısından bir tane daha hazırlayalım. Birleştirme işlemi için tekrardan görüşelim. Birleştirme işlemi için hazırız. Harflerimizi normalde üst üste koyup birleştireceğiz. Fakat birleştirmenin mantığını anlayabilmek için biraz açık olarak birleştirme yapacağım. Şöyle ilk boncuğumdan misinamı geçiriyorum. Şablonumun birisinin ilk boncuğundan misinamı geçirdim. Aynı misinaya bir tane boncuk takıyorum ve yine aynı misinayı diğer şablonumun aynı boncuğundan, ilk boncuğundan aşağıya doğru geçiriyorum. Misinamın uçlarını eşitliyorum. Bakın burada birleştirmeye başlamış olduk şablonlarımızı. Şimdi herhangi bir misinaya bir tane boncuk takıyorum. Bunu istediğiniz misinaya takabilirsiniz arkadaşlar. Fark etmez. Ne taraftan rahat çalışıyorsanız. Birleştirme işlemini düğümleme yöntemiyle yapacağım. Düğümleme dediğim yöntem aynı taraftaki boncuğumun tarafındaki misinayı ters çevirip boncuğumdan geri geçiriyorum. Hepsini çekmiyorum. Burada bir baloncuk oluşturuyorum. Bakın aynı taraftaki misina. Boncuğumu çekersem buradan çıkar. Çok çekmiyorum, o yüzden çıkmasını istemiyorum. Burada oluşturduğum baloncuktan diğer boncuk takmadığım misinayı geçiriyorum. İçinden geçirdim. Karşılıklı çekiyorum. Çektiğimde baloncuğum giderek küçülüyor ve düğüm haline geliyor. Bu oluşan düğümü elimle yardımcı olup misinamın bulunduğu boncuğun arasına alacağım. Bakın çektim. Düğümümü boncuğumun arasına aldım ve harflerimi birleştirmeye başlamış oldum. Şimdi misinalarımızı birer boncuk öne alalım. Herkesi kendi tarafından öne alıyorum. Birer boncuk ön taraftayım. Şimdi herhangi bir misinaya bir tane boncuk takıyorum. Boncuğum hazır. Aynı taraftaki boncuğumun tarafındaki misinayı boncuğumdan geri geçiriyorum. Hepsini çekmedim. Baloncuğumu oluşturdum. Burada oluşan baloncuktan diğer boncuk takmadığım misinayı geçiriyorum. Şöyle içinden alıyorum arkadaşlar ve karşılıklı çekiyorum. Karşılıklı çektiğimde burada bir düğüm oluşuyor ve o düğümü elimle yardımcı olup boncuğumun arasına alıyorum. Şöyle çektim ve aldım. Bu yöntemi harfimiz daha sağlam, daha kalıp gibi durduğu için kullanıyoruz. Tekrar misinalarımızı birer boncuk ön tarafa alıyorum. Bakın herkesi kendi tarafından aldım. Buraya araya bir tane boncuk takıp burada birleştirme yapacağım. Yani birleştirmenin mantığı bu arkadaşlar. Birer boncuk ön tarafa gel, araya bir boncuk tak. Birer boncuk ön tarafa gel, araya bir boncuk tak. Bu şekilde ilerliyoruz. Zaten şablonlarımızda boncuklar şöyle karşılıklı denk geliyorlar. Hepsinde aynı boncuklar var. Bu kapattığımızda da aynı şekilde. Şöyle kapatalım, hatta gösterelim. Bakın şu an şuradayız. Kapattığımızda da bu denk gelen boncukların aralarına birer tane boncuk takacağız. Bize bakan boncukların olduğu yerlere. Şunlara da misinalarla geçiş sağlıyoruz.
Şurada da göstereyim, bakın. Hiçbir yerini atlamadan her yerden birleştirme yapacağız. Hiçbir boncuğu atlamayacağız arkadaşlar. Hepsine mutlaka geçiş yapacağız. Şimdi geçişlerimizi yapmıştık. Bu araya bir tane boncuk takalım. Boncuğumu taktım. Düğümleme dediğim yöntemle düğümleyeceğim. Aynı taraftaki misinayı boncuğumdan geri geçirdim. Hepsini çekmedim. Baloncuğumu oluşturdum. Diğer misinayı baloncuktan alıyorum. Karşılıklı çekip düğümümü boncuğumun arasına saklıyorum. Ve birleştirmemi de yapmış oluyorum. Şimdi yine önümdeki boncuklardan yukarı çıkalım. Sağ misinamı sağdan öne aldım. Sol misinamı soldan öne alacağım. Bakın artık açık olarak harf kapatma yapmama müsaade etmediği için kapalı devam edeceğim. Ön boncuklardayım. Araya bir boncuk takacağım. Takmadan önce şöyle harfimi kapatıyorum. Kapattım. Bu araya bir boncukla birleştirmemi yapıyorum. Şöyle göstereyim size. Bakın ön taraftayım. Bir boncukla burayı birleştirelim. Boncuğum hazır. Düğümleme dediğim yöntemle hemen düğümlüyorum. Diğer misina içinden geçirdim. Karşılıklı çekiyoruz. Ve birleştirmemizi yapmış oluyoruz. Önümdeki boncuklardan tekrar yukarı çıkıyorum. Bakın zaten denk geliyorlar, görüyorsunuz. Hemen şunlardan yukarı çıkalım. Buraya bir boncuk takıyorum ve birleştirme yapıyorum. Boncuğum hazır. Son bir kez göstereyim arkadaşlar. Önümdeki boncuklardan yukarı çıkıyorum. Bakın ön boncuklardayım. Buraya bir tane boncuk takıp birleştirme yapıyorum. Boncuğum hazır. Evet, birleştirmenin mantığı bu. Birer boncuk öne gel, araya bir boncuk tak. Birer boncuk öne gel, araya bir boncuk tak şeklinde. Harfimizi şöyle her yerinden birleştirelim arkadaşlar. Burada kaldık. Buradan itibaren bakın boncuk atlamayın. Bütün boncukları kullanacağız. Şimdi ben biraz kamera arkası yapacağım. Siz de kaldığımız yerden dolanıp buradan gelelim. Burada başladığımız yerde kapanışı beraber yapalım. Birleştirme işleminde son aşamadayım. Şöyle size birleştirdiğim yerleri göstermek istiyorum. Bakın her yerden birleştirmemizi yaptık. Hiçbir boncuğu atlamadık. Geldim son yerdeyim artık. Başladığım yerdeyim. Son boncuklarıma geçişimi yaptım. Burayı bir boncukla kapatacağım arkadaşlar. Takalım boncuğumuzu. Yine düğümleme yöntemiyle buraya bir boncuğumu taktım. Şimdi misinalarımı bağlarken birini diğerinin yanına getireceğim. Şuradaki 3 boncuğun üçünü de alacağım. Burada amaç diğer boncuklarla arada bağlantı kurup misinayı bağlamak. İstediğiniz taraftakini diğerinin yanına getirebilirsiniz. Fark etmez. İkisini bir araya getirince de direkt bağlıyorum ve harfimi bitiriyorum böylelikle. Birkaç kez bağlayacağım. Bağladım. Misinalarımı diğer boncuklardan geçirmeden kesmiyorum. İstediğiniz boncuklardan geçirebilirsiniz. Fark etmez hangi boncuktan geçirdiğiniz. Diğer ucu da aynı şekilde yapıyoruz. Harfimiz hazır. Hemen boyutlarına bakalım. Şuradan itibaren bakacağım. Şu uçların denk geldiği yerden itibaren 6 santimetre boy var arkadaşlar. Hatta şuradan size en de söyleyebilirim. 5 santimetrede eni var. Yapımında 87 adet boncuk kullandık. Sizler elinizde birkaç tane daha fazlasını bulundurun. Ne olur ne olmaz. İsteyen takipçime çok teşekkür ediyorum. Sizler de beğendiyseniz videoma like atıp aşağıdaki abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak bana destek verirseniz, kanalıma destek verirseniz çok sevinirim. Bu videoların devamı için önemli arkadaşlar. Katıl butonundan da atölyeme desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.